Selam dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bahçenin en keyifli işlerinden birini konuşacağız. O çıtır çıtır mis kokulu hıyarlarımız yavaş yavaş meyveye durdu ve normalde hasatla birlikte ilk gübreyi verme zamanı geldi. Ama işte bu yıl havalar bir türlü rayına oturmadı. Ne sulama düzeni tutuyor ne de gübreleme zamanı denk geliyor. Bir gün yakıcı sıcak, ertesi gün 15 dereceleri görüyoruz. Hal böyle olunca hem bitkiler strese girdi hem de biz. Aslında bu gübreyi Haziran'ın ilk haftasında, daha doğrusu ilk hasat sonrası yapmak gerekirdi. Ama bu yıl birçok yerde havalar o kadar dengesiz ki hıyarlar da şaşırdı. Normalde belki ilk meyveleri daha toplamadınız bile. Ama stresten dolayı eğri büğrü, içi boş, ucu siyahlaşmış meyveler çıkmaya başladı ve biz de mecburen o bozukları üzerinden toplamak zorunda kaldık. Ben yanlış meyve yaptım, onlara toplu diye bir algısı yok. Hasat edildiğini, meyve kaybettiğini düşünüyor. İşte bu durum bizim gübre dengesini de biraz alt üst etti. O yüzden bence siz de fazla beklemeden önümüzdeki birkaç gün içinde bu gübreyi vermeye çalışın. Zaten bu karışımı verdiğimizde bitki kendini toparlar, yeni meyve gözü oluşumları hızlanır ve hem verimi hem de meyve kalitesini toparlamış oluruz. İlk hasattan hemen sonra bu beslemeyi veriyoruz. Sonrasında ayda bir kere tekrarlayabilirsiniz. Yani Temmuz ayı başında bir kere daha verin, Ağustos başında bitkiyi bir kontrol edin. Hala canlı, ben yürüyorum kim tutar beni diyorsa bu gübreden yine verin. Ama artık ölüyorum gibi bir haldeyse hop dur bakayım diyeceğiz ve ölü hıyarı canlandıracak gübre tarifimizi yapacağız. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Tamamen organik çalışıyoruz. Hiçbir zaman kullanmanıza gerek yok. Ama kullanıyorsanız da özellikle hasattan sonra zaten kimyasal gübreye hiç gerek yoktur. Bu besleme için ihtiyacımız olanlar şunlar. Kendiniz üretebiliyorsanız mis. Solucan gübresini gönül rahatlığıyla kullanın. Burada yaklaşık 4,5 litre var. Üzerine yaklaşık 200 gram odun külü ekliyoruz. Belki biraz fazla oldu, o yüzden birazını kenarda bırakalım. Aynı miktarda kemik unu yaklaşık 200 gram. Kartı veya ölçü kabı kullanmıyorum, göz kararı koyuyorum. Ve son olarak 80-100 gram kadar da kan unu. Alırken mutlaka son kullanma tarihine bakın. Çünkü kan ununun raf ömrü çok kısadır. Üretim tarihine de dikkatlice bakın. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Karışım çok güzel bir koku yayacak. Şimdi her kökün dibine tüm ölü yaprakları temizleyip 3 avuç bu karışımdan koyuyoruz. Dikkat edin, bunu mutlaka nemli toprağa yapın. Doğru değil ama bu işlem için biraz su kaldırır. Bir gece önce akşamdan hıyarları güzelce sulayın. Hasatınızı yapın, ardından bu beslemeyi yapın. Sonra tekrar malçınızı kapatın. Her kökte aynı işlemi yapıyoruz. Hafifçe malcı açıp köklere zarar vermeden
3 avuç dolusu gübremizi yayıyoruz. İçerik yoğun olduğu için fazla sık yapmak gerekmiyor. Çünkü içindeki kemik unu, kan unu ve solucan gübresi yavaş yavaş çözünüyor. Hemen etkisini göstermiyor ama uzun süreli besleme sağlıyor. İçine koyduğumuz odun külü de topraktaki potasyum ve diğer mineralleri destekliyor. Bunun dışında haftada bir de potasyum humat verin. Saf humatı alıp sulandırabilir ve köklere dökebilirsiniz. Buraya küçük bir parantez açayım. Bazen bazı ürünleri kullanma tavsiyesi veriyorum. İsimlerinden dolayı bunların doğal olmadığını sanabilirsiniz. Mesela potasyum humat nasıl üretirsiniz? Külün içinden potası çıkartırsınız. Kireç suyuyla karıştırıp tepkimeye sokarsınız. Bu tepkimeden potasyum hidroksit elde edilir. Elinizde leonardit yoksa, çok az daha düşük oranda da olsa kompost işimizi görür. Bunları bir kapta ılık suda bekletip süzüp elde ettiğiniz sıvıya daha önce hazırladığımız sıvıyı karıştırırsınız. Bu da olur size potasyum humat. Bundan daha doğal da yok yani. Neyse, konumuza dönersek. Arada ahır gübresi ve ısırgan karıştırıp 4 gün bekletin. Bundan yarım litre alıp 9 litre suyla karıştırıp köklere dökün. Daha fazlaya gerek yok. Her gün gelip hıyarları kontrol edin. Su istiyorsa mutlaka su verin. Hıyarları tek gövdeden büyütmeye çalışın. Yan sürgünleri ve yaprakları temizleyerek devam edin. Şurada mesela ana gövde, hıyar, yan dallı. Hepsini temizliyoruz. Yan sürgün çıkmış, onu da alıyoruz. Hıyarların sülüklerini ilk dönem koparın. Baştan biraz alın ama daha sonra kendi haline bırakabilirsiniz. Arada hıyarların etrafına kül serpin. Biraz da üzerine serpin. Bu hastalıklardan korur. Bugünlük bu kadar. Doğal düşünmeye devam edin. Hoşça kalın, dostça kalın.